Şimdi, bu adaya mistik demeyecek olsaydık, burada devlerin yaşadığına dair efsaneler olması gerekmez miydi? Malta'daki Gozo Adası, kadim bir efsanenin sahnesidir. Malta, Akdeniz'de Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ada ülkesidir. Stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar ve Kartacallar gibi birçok farklı medeniyet tarafından yönetilmiştir. Ancak binlerce yıl önce soğuk bir gecede bir çiftçi gökyüzünün önce turuncuya, sonra kıpkırmızıya döndüğünü fark etti. Ardından büyük bir gümbürtü duydu. Yerin sallandığını hissetti ama bu bir deprem değildi. Korkuyla ormana doğru baktığında ağaçlardan bile daha uzun devasa bir silüet gördü. Cesaretini toplayıp yaklaştığında bunun bir kadın olduğunu fark etti. Dev bir kadın. Kadının adı Sunsa'ydı. Çoğu efsanedeki korkunç devlerin aksine Sunsa insan ırkını yok etmek istemiyordu. Şefkatli ve yardımseverdi. Çiftçiye, halkının Malta'yı istilacılara karşı koruyabileceğini söyledi. Yerel halk bu teklife büyük ilgi gösterdi. Çünkü Malta, önemli bir ticaret yolu üzerinde olduğu için sürekli saldırılara uğruyordu. Sunsa ve halkı Malta'ya yerleşti. Kısa sürede Sunsa büyük taşları taşımaya başladı. Ve burada taşlar derken gerçekten devasa monolitlerden bahsediyoruz. Sunsa, devlerin yeri anlamına gelen Gigantia Tapınağı'nı inşa etti. Üstelik bunu yaparken diğer omzunda yarı insan, yarı dev çocuğunu taşıdığı anlatılır. Bu dev kadının sırrı neydi? Bazılarına göre yalnızca bal ve fasulye ile besleniyordu. Başka rivayetlere göre ise bal yerine sadece su içiyordu. İşin komik yanı, Malta bugün dünyanın en küçük 10 ülkesinden biri olmasına rağmen bir zamanlar devleri barındırmış olabilir. Tapınak devasa bir Tetris oyunu gibi görünüyordu. Bazı taşlar 20 fil ağırlığındaydı. Günümüz bilim insanları bu taşların her birini kaldırmak için en az 50 insanın birlikte çalışması gerektiğini tahmin ediyor. Ancak şu ana kadar devlerin gerçekten yaşadığına dair kesin bir kanıt bulunamadı. Yine de eski metinlerde Nefilim adı verilen bir dev ırkından bahsediliyor. Bu devlerin yeryüzünde büyük yıkımlar yaptığı ve yalnızca büyük tufana kadar hayatta kaldıkları söylenir. Fakat bu tür bir ırkın gerçekten var olup olmadığı hala tartışmalı. Malta arkeolojisi son yıllarda bazı inanılmaz keşifler yaptı. Bunlardan en önemlisi Hipogeum kafataslarıydı. Hipogeum, Yunanca'da yeraltı anlamına gelir ve bu olağanüstü yer 20. yüzyılın başlarında tesadüfen bulundu. Malta Ulusal Müzesi'nin direktörü bir gün bir telefon aldı. Birileri büyük kemikler kazmıştı ve onun gelip bakmasını istiyorlardı. Hipogeum, yer altında labirentler ve odalarla dolu bir şehir gibiydi. Yapı, Malta'nın üstündeki megalitik tapınaklarla aynı kireç taşlarından inşa edilmişti. Burada bulunan iskeletler arasında en dikkat çekeni uzatılmış kafataslarıydı. Bu kafatasları insan kafataslarına benzemiyordu ve bilim insanlarını ikiye böldü. Bazıları farklı kültürlerin kafa bağlayarak kafataslarını yapay olarak uzattığını iddia etti. Diğerleri ise bunun başka bir insan türüne veya belki de devlere ait olabileceğini düşündü. Bilim insanları Malta'daki megalitik tapınakların milattan önce 3500 yılından beri ayakta olduğunu düşünüyor. Bu, Mısır piramitlerinden bile eski bir tarih. Ancak ortada büyük bir sorun var. Bu tapınaklar yazı icat edilmeden önce inşa edildi ve oldukça gelişmiş mühendislik bilgisi gerektiriyor. Nasıl mümkün olabilir? Gigantia Tapınağı'nın insan eliyle yapılmış olması neredeyse imkansız görünüyor. Tapınağın içinde spiral desenlerle süslenmiş sunaklar bulunuyor. Bu, tapınağın ritüeller için kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Kuzey Tapınağı'nda giriş o kadar alçak ki içeri girmek isteyen herkesin eğilmesi gerekiyor. Belki de bu, tanrılara saygı göstermek için kasıtlı olarak yapılmıştı. Tapınakta ayrıca şişman kadın olarak bilinen heykeller de bulundu. Bu küçük figürler bereket ve refahı simgeliyordu.
Bunlardan biri uyuyan kadın olarak adlandırılıyor. Bilim insanları bu heykelin ölüm ve ölüm sonrası yaşamla ilgili bir inanışı temsil ettiğini düşünüyor. Malta'daki bazı tapınaklar astronomik hassasiyetle inşa edilmiştir. Örneğin Minajdıra Tapınağı, ekinokslarda güneş ışınlarının tam merkez kapıdan geçmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Yaz gün dönümünde güneş ışıkları kapının sol tarafına, kış gün dönümünde ise sağ tarafına düşer. Bu, antik Malta halkının astronomiyi bildiğini ve gökyüzü hareketlerine göre yapılar inşa ettiğini gösteriyor. Ancak binlerce yıl önce böylesine bir bilgiye nasıl sahip oldular? Bugün Malta'da 7 farklı megalitik tapınak bulunuyor. Bilim insanları hala kazılar yaparak bu yapıların gerçek kökenini araştırıyor. Gigantia gerçekten devler tarafından mı yapıldı? Yoksa bunlar gelişmiş bir uygarlığın izleri mi? Tarih boyunca birçok gizemli yapı keşfedildi. Mısır piramitleri, Amerika'daki kayıp şehirler, Göbekli Tepe, ancak Malta'nın devleri ve tapınakları hala çözülmemiş en büyük gizemlerden biri olarak kalmaya devam ediyor. Bu büyüleyici hikayeyi beğendiyseniz videoyu paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla gizem için diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bütün bu bilgiler göz önüne alındığında Malta'daki megalitik yapılar ve dev efsaneleri tarihin en büyük bilinmezlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu hikayeler sadece mitlerden ibaretse, neden bu kadar detaylı anlatılarak günümüze kadar geldi? Peki ya eğer bir gerçeklik payı varsa, belki de geçmişte unuttuğumuz veya hala anlamlandıramadığımız bir tarih parçası bulunuyor. Bazı araştırmacılar, antik uygarlıkların devlerle ilgili anlatıları sadece metafor olarak mı kullandığını, yoksa gerçekten var olmuş bir türü mü tarif ettiğini sorguluyor. Ancak diğer yandan devler etrafındaki mitlerin, bu toplumların büyük mühendislik başarılarını anlatmak için sembolik bir dil olarak kullanıldığı da öne sürülüyor. Bu mitolojilerin sadece fiziksel büyüklükleri değil, aynı zamanda bu toplumların ulaşmayı hayal ettikleri ruhsal ya da kültürel büyüklükleri simgeliyor olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Arkeolojik kazılar ve yeni keşifler bizleri her geçen gün bu sırların biraz daha derinine götürüyor. Devasa taş blokların nasıl taşındığına dair keşfedilen yeni teknikler, bu eski uygarlıkların sahip olduğu mühendislik bilgisi ve organizasyon gücünü gözler önüne seriyor. Geçmişin izlerini sürmek, sadece taşları değil, o çağların insanların düşünsel ve kültürel dünyalarını da anlamamıza yardımcı olabilir. Devlerin efsanelerle sınırlı mı olduğu, yoksa gerçek bir geçmişi mi olduğu sorusu, gelecekte yapılacak keşiflerle daha da netleşebilir. Teknolojik ilerlemeler ve yeni keşifler bu soruları daha somut bir biçimde yanıtlamamıza olanak tanıyabilir. Ayrıca bu keşiflerin ışığında tarih yazımını yeniden şekillendirebiliriz. Belki de bilinçli olarak silinmiş veya unutulmuş olan geçmiş bir gün doğru şekilde aydınlatılacak. Kesin olan bir şey var. Malta'nın devleri ve gizemleri üzerine daha fazla keşif yapılmaya devam edecek ve bizler de bu sırları çözmeye biraz daha yaklaşacağız. Bu keşifler yalnızca eski çağları değil, aynı zamanda insanlık tarihinin derinliklerine dair temel soruları da gündeme taşıyacak. Bu yolculuk sadece arkeologları değil, tarihçilerden bilim insanlarına kadar herkesi içine çekecek ve nihayetinde bize geçmişin gizemli dünyasını daha yakından tanıma fırsatı sunacak.